Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldik. Bugün sağcı mısın, solcu musun? Yoksa öteki misin? Konulu bir çalışma yapacağız birlikte. Burada bu nerede başladı? Bu kavram nerede kimleri nasıl yönetiyor? Hayatımıza nelere mal oluyor? Ve bugüne kadar birileri bunu olumsuz şekilde kullanarak insana ve insanlığa neler yaptı? Ve burayı fark ederek doğru yerde doğru şekilde evet taraflar var mı? Var. Ee, Sadece yerindeliği, yerinde kullanabilmek üzere bilgimizi kullandığımızda bundan faydalanacağız. Yok eğer bu durum bizi kullanıyorsa da işte bu sefer toplumların içerisindeki çeşitli ayrışmaları göreceğiz. Bugün dünyanın birçok yerinde işte diyelim ki süper gücü olarak nitelendirilen Amerika'nın içine nasıl büyük bir ayrışmaya gidiliyor. Dünyanın birçok yerindeki birlikler, eski birlikler nasıl dağılıyor? Avrupa Birliği, Britanya Birliği, işte eski böyle sömürgeci birlikler bunların birçoğunun nasıl dağıldığını ve yeni birlikler kurulduklarını dünyada görüyoruz. Peki diğer taraftan aile birliklerinin çeşitli şekillerde bazı sebeplerden dolayı dağıldığını görüyoruz. Aile içinde olsun ya da ülkeler içinde, partiler içerisinde, takımlar içerisinde birçok ayrışmalar görüyoruz. Öyleyse ayrışmayı nerede farkındalıkla yapacağız? Nerede birleştirici ya da toparlayıcı olacağız? İşte bu aslında her birimizde ve birey olarak başlıyor. Öncelikle sağ beyin ve sol beyin diye beynimiz iki yarı küreye ayrılıyor ve sağ yarı küre sol tarafı idare ederken sol yarı küre ise sağ tarafı idare ediyor. Bir tanesi duygu, sevgi, aşk, an olarak hissettirirken kendini diğer taraftan sol beynimiz bakıyoruz ki zihindir, maddedir, dünyadır, işte süreçtir, birçok şeye ayrıntılara takılıyor. Ve beynin takıldığı bu noktalara göre de bir bakıyoruz ki meslek seçimleri meydana geliyor. Bir kişi diyelim ki daha fazla mantığa yönelirken bir kısım daha fazla akıl ya da duyguya yönelebiliyor. Bu tabii ki bir ihtiyaç, tekamül ihtiyacı, mesleklerin ya da hayat içerisindeki çeşitli rollerin seçilebilmesinde beynin her iki yarı küresinin de seçimleri, yani hangi yarı küreyi seçeceğimiz kitabı anne karnında ve bir taraftan da doğumumuzdan itibaren çevrenin etkisiyle hani anneciğim olacaksın, babacığım olacaksın, ruhçum olacaksın, maddeci mi, dünyacı mı olacaksın ya da bir şeye kolaylıkla inanan ya da inkar eden ya da bazen bir şeyi algılayıp önce inceleyip bilimsel olarak mı yaklaşacaksın yoksa daha duyguyla, seziyle ya da başka şekillerde mi yaklaşacaksın? Bunların herhangi bir tanesi yanlış değil. Sadece bir tanesini kullanmak eksik olur. Yani bizim bir taraftan sağ beynimizin özelliklerini ve yeteneklerini, bir taraftan sol beynimizin özellik ve yeteneklerini kullanabilmek bizim için ikisini birleştirdiğimize faydalı olacaktır. Bazı kişiler örneğin sadece duyguyla karar verirler, duyguları tarafından yönetilirler ve daha sonradan da derler ki bak ben kalbimle karar verdim ve kalbimle karar vermenin bir sürü zararlarını gördüm. Bu kalple zarar vermek değil, duyguların yönetimi altında olmaktır. Bazı kişiler de derler ki ben çok mantıklı kararlar verdim. Her durumda hesap ettim, zihnimle vesaire bir karar verdim ama hayatımda mutluluğu bulamadım. İşte bu iki tane yol, iki tane ayrım hayat içerisinde, yollar içerisinde, bazen görüşler, felsefeler içerisinde çeşitli etkiler yapar ki kim mutlu olacak, kim mutlu olmayacak bunun kararlarını verir insan. Oysa ki biz bu dünyada mutlu olmak isteriz. Düşünsenize sağınız mutsuz, solunuz mutlu. Olabilir mi? Hayır. Bedeniniz bir bütün. O zaman hayatınız da bir bütün, beyniniz de bir bütün. Ve bazı insanlar çeşitli roller seçebilirler. Kimisi bir diyelim ki kasabanın kasabı olur. Mutlaka orada bir kasap gerekebilir. Ama sen onu olmayı tercih ediyor musun? Ya da herhangi bir yerde bir mesleği sen ne ihtiyaçla seçiyorsun ve oraya yöneliyorsun?
Öyleyse her birimiz önce kendi ihtiyaçlarımızı, nereden ne alacağımızı bilmemiz önemlidir ki bunun sonucu beni mutlu edebilmelidir. Ve birçok kişi sadece beyninin bir tane yarı küresini kullanarak mutlu olmadı. Öyleyse takım tutar gibi çeşitli şekillerde partiler tutanlar, görüşler tutanlar ve oranın kendini yönetmesini ve gütmesine izin verenler de aslında bir yerde yeteri kadar mutlu olmazlar. Çünkü karşı taraf diye bildiğin şey seni bir şekilde bertaraf eden. Yani eğer sen karşına bir karşı taraf koyduysan o zaman sen de karşındakine göre karşı taraf olursun. Öteki olursun. Böyle durumlarda bir bakarız ki dünyanın içinde birleştirici birçok unsur ayrıştırıcı bir hale gelir. Örneğin dil birçok kişiyi ortak bir alanda birleştirir. Bir kültür birleştirir bizi. Geleneklerimiz, göreneklerimiz birleştirir bizi. Bazen inançlarımız, anlayışlarımız bizi birleştirir. Fakat diğer taraftan da bu birleştirici unsurlar öyle bir vazife yapar ki bir anda öteki anlayış ve inançtaki diye bir sınır çizersin. Karşındakine karşı bir karşı taraf psikolojisiyle sanki bir düşmanca tavır almaya başlarsın. İşte bunların her bir tanesi öncelikle kendi beynimizin içerisinde taraf tutmamız, bir tarafı eksik bırakmamızdan kaynaklanır. Ki ta çocukluktan itibaren aslında iki tane beyin yarı küresinin de doğru şekilde çalıştırılması sağcı ve solcu olmaktansa sağı ve solu doğru şekilde, dengeli şekilde idare eden, yöneten duruma gelebilmemiz önemlidir. Şimdi topluma baktığınızda çok büyük kesimlerin sağcı ya da solcu olduklarını görürüz. Peki kimler nerede sağcı ve solcu diyeceksin? Aşırı diyelim ki duygu çalışanlarınız, aşırı şekilde inanç meyilli olanlarımız, bir şekilde her şeye aşırı pozitif, aşırı iyimser yaklaşanlarımızın birçoğu genel olarak bir sağcılık ya da diğer taraftan daha fazla irdelemek, daha fazla mantık, daha fazla ölçelim, biçelim, deneyelim ve biraz daha hani matematiksel bakalım diyenlerin ise solcu olduğunu görürsün. Oysa ki sağcıların içinde de bir sürü solcular, solcuların içinde de bir sürü sağcılar vardır. Çünkü bu etle tırnak gibi birbirinden ayrılan bir şey değil, birbirini tamamlayan ve iç içe geçmiş hücrelerimiz gibidir. Yani bir şekilde biz erkek ve kadın diye ayrıştığımızda dahi kadının içinde erkek, erkeğin içinde de dişil enerjiler vardır. Yani hiçbir zaman %100 mutlak bir pozitif, mutlak bir negatif yoktur. Mutlak bir erkek, mutlak bir dişil enerji hakim değildir. Gecenin içinde de, gündüzün içinde de her ikisi vardır. Peki diğer taraftan biz şimdi bu olayı, bu bilgiyi hayatımız içinde, toplumlar içinde nasıl kullanalım? Tamam, biz sağ ve sol olarak ayır e, yani ayrı gördüğümüzde bir ayrışmaya, bir zıt kutuplara ilerliyoruz ve toplum şimdi toplum mühendisleri tarafından bu ayrıştırmayla yönetilir. Yani birçok diyelim ki coğrafyanın içerisinde e, eğer orada bir zıttı varsa ayakta tutabilirler. Bugün birçok ülkenin hayatta kalabilmesi karşıt bir grup oluşturduğunda yani bir düşman oluştuğunda mümkündür. Ki çevremizdeki ülkelerin birçoğuna bakın. Başta hani İran, İsrail, işte diyelim ki Avrupa'nın bazı etkileri, işte diyelim ki doğudaki birçok ülkeler, kabileler bunların Afrika'da yönetilirken mutlaka düşman kabileler oluşturularak yönetilmiştir. Ki yani bu böyle eski bir Yunan filozofunun da taktiğidir, verilen bir taktiktir. Aralarını bozarsın, ondan sonra sen sanki ara bulucu gibi gelir. İşte bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki olay budur. Hadi ben şimdi sizin aranızı düzelteyim derken bütün malını, mülkünü, her şeyini gasp edersin. Şimdi bunları görüyoruz fakat bunun sadece bir yerde olduğunu zannediyoruz. Oysa ki bu toplumların içinde de böyledir. Partilerin içinde de böyledir. Bugün birçok siyasi partinin içine, kendi içine girdiğinizde böyledir.
Birçok inancın, birçok mezhebin, birçok tarikatın içine girdiğinizde böyledir. Çünkü insanın içerisinde iki tane farklı unsur vardır. Bunlardan bir tanesi fiziksel bedeni ve bir tanesi ruhsal tarafı. Daha ince tarafı ki bu konuda sizlere kısmetse ruhunla tanış diye bir hediyemiz var. Bununla ilgili arkadaşlarımız zaten sizlere bilgiler ulaştırmıştır. Tabii bir taraftan da bayram için sizlere özel bir hediye koyduk ki gülümseme meditasyonu. WhatsApp grubumuzda olan bütün dostlara bunun sebebi de şudur ki gülümsediğinizde ince bağırsaklarınız, ateş enerjiniz güzel bir şekilde aktif olur ve hayata gülümseyerek bakarsınız. Şimdi bu gülümsemek doğuma da ölüme de gülümseyebilmektir. Her şeyin ondan geldiğini, bir taraftan bir oyun, bir simülasyon içinde olduğunuzu selamlayabilecek bir ruh haline gelebilmenin bilgisidir ve bunun tohumudur. Her birinize inşallah fayda ve şifa olsun gülümseme meditasyonumuz bayram süresince. Şimdi diğer taraftan sevgili dostlar, kimileri sürekli her şeye olumsuz ve hani şöyle dudakları aşağıya büzük şekilde bakma alışkanlığına sahip olmak isterler. Kimileri de aşırı iyimserlikle her şeyin sadece iyi olduğunu düşünürler. Evet, her şeyin hayra hizmet etmesi demek, her şeyin herkesin iyi olması demek değil. Çünkü olumsuza da ihtiyaç vardır ki olumlu terbiye olabilsin. Terbiyeyi kimden öğrenirsin? Terbiyesizden öğrenirsin. İşte toplumda bu sefer bazen adaletli ve bazen adaletsiz durumları görürsün. İşte bunlar bize bir taraftan adaleti içeride hayatımız içinde doğru şekilde kullanmayı hatırlatır. Öyleyse bizler sağcı ya da solcu olmanın önce beynimizde bir taraf olmaktan kaynaklandığını ve her iki tarafı da bir taraftan ruhsal ve manevi taraflarımızı, bir taraftan maddesel ve dünya taraflarımızı, her ikisini de doğru şekilde hayrımıza, faydamıza, insanın hayrına kullanarak bunlardan istifade ettiğimizde biz insanı kamil ve gerçek insan olma yoluna gideriz. Diğer türlüsü ise sağcı ve solcular aslında sürü realiteleridir. Önlerine uzatılan havuç ile bir şekilde idare edilenlerdir. Ve sağcı ve solcular için aslında karşı taraf bu ikisinden de olmayan tarafsız olanlardır. Ve tarafsız olanlar onlar için ötekidir. Ve dünyadaki birçok kişi ötekine ihtiyaç duyar, öteki görmeye ihtiyaç duyar. Sen benim ülkemden değilsin, sen benim inancımdan, anlayışımdan değilsin. Sen ötekisin demeye ihtiyaç duyarlar. Ve bu ayrışma ihtiyacı aslında her birimizin ne kadar birleşik, ondan gayrı olmadığımızı anlamadığımızdan, fark etmediğimizden kaynaklanır. Diğer taraftan bir tarafımızda bütün sınırları bilebilmek ve görebilmek, sınırları ayrıştırabilme yeteneğinde olmamız, sınırımızı ve haddimizi bilebilme özelliğinde olmamız, diğer taraftan bunu bildiğimiz için kucaklarımız açarak hayatın, dünyanın, tabiatın bir parçası olduğumuzu görme birleştiriciliğine geçmemiz önemlidir. İşte bazı bilgiler bu sebepten dolayı ayırıcı ve ayrıştırıcıdır. Bunlara da ihtiyaç vardır. Faydamıza kullandığımız ölçüde. Diğer taraftan birleştirici, bir araya getirici, tabiatın bir parçası, insanlığın bir parçası, dünyanın ve kainatın bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde biz olanı, ailemizi, çevremizi, dünyayı kucaklama yoluna gideriz. Şimdi denize bakıyorsun. Koskoca bir deniz önünde. Sen o denizden ayrı mısın? Denizi yönetebilir misin? Hayır. Denizi kontrol edebilir misin? Hayır. Havaya bakıyorsun, gökyüzüne. Ve sen o gökyüzünden ayrı mısın? Onun bir parçası değil misin? Bedeninin içerisinde hava yok mu? Bedenin içerisinde su yok mu? Kanının içinde ateş yok mu? Hücrelerin içinde kıvılcımlar, elektrikler patlamıyor mu? Ateş yok mu? Her birisi sende var. Ağacı da, toprağı da, suyu da,
Her bir şeyi, ki bedenin zaten topraktan bir parça. Öyleyse sen tabiatın bir parçasısın. Peki çevrende gördüğün insanlar tabiatın bir parçası değil mi? Sadece fikirleri, düşünceleri ayrı diye onları öteki demen doğru mu? Hiçbirimizin aynı değil ki. İşte buradaki farklılık, çeşitlilik zenginliğimizdir. Yani bir insanın bir olaya farklı bakması aslında kainatın zenginliği ve bu bizi birbirimize çeken özelliklerdir. Ama diğer taraftan her birimiz o bir olan doğanın ve tabiatın parçasıyız. Bu sebeple küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak bize verilmiş olan bu süreyi, bu hayatı güzel değerlendirerek kucaklaşmaya ihtiyacımız vardır. Birbirimizi sevmeye, sevildiğimizi hissetmeye ve sevgi sözcükleriyle, sevginin diliyle sevgi realitesini yaşamaya ve oluşturmaya ihtiyacımız vardır. Birleşik insanlık realitesini oluşturmak için önce sevginin diliyle sevgi muhabbetine ihtiyaç vardır. Evet, karşındaki sana olumsuz bir tarafla gelebilir. Önce o tarafı oluşturan tarafı içeride görüp burayı iyileştirmek durumundayız. İşte burası biraz emek ister. Hayat aynasında kendini görebilmek ve gördüğünle selamlaşabilmek çok önemlidir. Öyleyse hayatın her günü bayram olsun. Bayramlarımız bir şekilde bizim şenliğimiz olsun. Sevgiyle kucaklaştığımız belki güzel dönemlerimiz olsun. Eğer bu hayat süreli ise ve bu hayat bir gün bitecek ise, bu dünyaya, bu hayata bir iz bırak. Kendinden öyle bir parmak izi bırak ki, evet, Ünal Güner yaşadığı sevgisiyle, güzelliğiyle, muhabbetiyle, aldıkları ve verdikleriyle bak bu onun parmak izi olsun. Her birimizin, senin, benim, yani yaşamımızı bir ibadet haline getirerek ona sunduğumuz güzel seremoniler gibi olsun. Yaşamımızdaki her türlü davranışlarımız ondan yansıyan ve yansıtılan olsun. Ve bunu önce içeride yaşamaya ihtiyacımız var. Lafla, sözle değil, öğrendiklerimizi ve bildiklerimizi en azından şu ana kadar hayatımızın içinde uygulamaya ihtiyacımız var. Şimdi görüyorsunuz nerede neler konuşuluyor. Her konuşan kendi kulağına konuşurken dinleyin. Ve sizler de kendi ağızlarınızdan çıkanları iyi dinleyin. Ağzından çıkan çünkü kaderine dönüşecek. Neler sunuyorsun? İçeride ne var ki bunlar dökülüyor? Ve bunlar için sizlere bir sürü kitaplar yazdık. Her bir tanesinde sizi güzellik tohumları kader tarlanıza serpmeye, ekmeye davet ettik. Çünkü bunları ektiğinizde dışarıda, dünyada neler oluyorsa olsun siz sağlam bir kayanın üzerine korunan, sevinen ve kucaklanan olacaksınız. Bu hayat öncelikle senin, sana armağan. Bu süre ve bu sürenin içinde alacağın nefes sana hediye edildi. Kıymetini bil ki kıymetlenesin. Kıymetini bilmediğinde bu dünyanın, bu hayatın, bu zamanın, düşündüklerinin, boşa geçirdiğin, oyalandığın her alandan çıkarak şimdi kendine davetlisin her birimiz. Hayatımızı bir daha görmeye. Kim nerede adaletsiz davrandıysa bunun karşılığını göreceğinden emin ol. Kim nerede zerre kadar bir yerde olumsuz bir davranışın içinde olduysa seyredeceksin. Rahat ol. Ve ilahi adaletten eminlikle hayatının içerisinde seyret. Burada kendi içinden, Yaradanından ve yansıttıklarından, kendi yaratımından emin ol. Sana sunulan, seyrettiğimiz ve yaşadığımız faydamızadır, hayrımızadır ve güzel günler onun için, her birimiz için hazırlanmaktadır. En karanlık günlerin içerisinde onun için şafak sökecektir. Evet, ülkemiz, dünya şu anda bir değişimin, bir doğumun içinden geçiyor. Ve burada ayaklarımızı yere sağlam basarak, iyi izleyip bizden ne yansıyor ve ne yapmalıyız?
Dışarıdaki her değiştireceğimiz kavram için içeride neyi dönüştürmeliyiz? Buralara odaklanarak. Ve hayatı işte tam da bir şahitlik makamında, geçmişte ve eskide bırakamadıklarımızı bir daha bırakabilmek üzere yenilenerek ilerlemeliyiz. Ki bununla ilgili size bir detoks programı geliyor. Ve bu detoks programında çok özel bir sistem hayırlısıyla uygulama onun için niyetindeyim. Bu sefer beyin detoksunu, sinüslerin, bir şekilde iç organların her birinin teker teker temizlenerek geçmişte buraya iz yapan birçok rahatsızlığı iyileştirerek bağışıklık üzerine giderek 21 Nisan'dan itibaren önümüzdeki dönemlere bedenlerimizi bir arındırma ile geçeceğiz. Sizler bugünden başlayın. Geçmişin, eskinin tortularını, acılarını bırakmaya, acıyla kendinizi yönettirdiğiniz taraflardan bugün özgürleşmeye adım atın. Çünkü dünya, evet, daha evvelden de söylediğimiz gibi değişimin, dönüşümün ve doğumun arefesinde an be an yepyeni tesirlerle yepyeni gelecekler oluşturuluyor. Ve bununla ilgili sizlere bir sürü çok güzel çalışmalar hazırlıyoruz. Kamplar hazırladık. İnşallah Kapadokya'da buluşacağız bununla ilgili. Gücünü uyandırda. Almanya'da buluşacağız. İç özgürlüğümüzü, ferahlığımızı, esintilerimizi, kalbimizi hissedebilmenin kampında buluşacağız. Ve geçmişte anlattık. Bu yıl yeşil dişi yılan yılı, ağaç yılı ve kabuklarımızı atacağız. Atmak zorunda bırakılacağız. Ben değişmem, ben olduğum gibi kalacağım deme lüksünüz yok hiçbirinizin. Her biriniz o kabukları atacaksınız. Ama gelin şimdi bunu kolaylıkla, yumuşaklıkla, güzellikle atın. Yoksa onu soyacaklar. Ve bu bizim hayrımıza bir olumsuz bir şey diye değil. Yenilenmek, yeniye doğmak her birimiz için hazırlandı. Davullar çalıyor duyanlar için ve duymayanlar için de daha yüksek sesle çalacak. Onun için dönüşümün ve iyileşmenin, şifanın yılında hadi gelin birlikte şifalanalım, güzelliklere doğalım. Hoşça kalın.